Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Efendim, para kazan hayatta kal, parayla ilgili olan videomuza e, çok soru geldi, güzel tepkiler aldık bu video ile ilgili. Kızlarıma söyleyeceğim yukarıya da bıraksınlar bu videoyu. Konfor alanı açar mısınız biraz diye tepkiler aldık. İşte konfor alanı nedir? Bunu açar mısınız dedi değerli izleyicilerimiz. Sadece zenginlerden mi bahsediyorsunuz şeklinde bir soru aldık. Değil aslında, yani konfor alanı sadece zenginlikle ilgili bir konu değil aslında. İnsanın kendine yarattığı alandır, yaşam alanıdır konfor alanı. Bu evi olur, eee, arabası olur, karavanı olur, zengin için villası olur. Bu çok fark etmez. Yani örnek veriyorum, zengin için oturduğu villasıdır. Ama orta gelirli, alt gelirli fark etmez. Herkesin kendine göre bir yaşam alanı var aslında. O yaşam alanına biz konfor diyoruz. Bu köydeki Mehmet amca için kerpiç evidir. Ayşe teyze için mütevazı evidir, gecekondusudur gibi e, bir konu bu aslında. Yani böyle bir alan. Şimdi burada bazen işte oturduğu kanepesidir, yaslandığı koltuğudur, minderidir. Yani insanın kendine oluşturduğu o alana, o duygu durumuna aslına bakarsanız o duygu durumuna biz konfor alanı diyoruz. Şimdi konfor alanı oluştururken insan kendine o ruh hali çok o alanı terk etmeye müsait değildir. Yani insan bunu çok zor terk eder konfor alanını. Ve bütün aslında tercihlerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Yine iyileri tenzih ederek bu ifadeleri kullanıyoruz. Bu alanı terk etmemek için her şeyi yapabiliyor. Yani her şeyi göze alabiliyor. İşte bu alanı terk etmemek için para kazanmam gerekiyorsa e, bunu yapmak zorundayım gibi bir durum söz konusu. Tabii ki de insan doğasında var olan bir şey bu. Yani para hayatımıza girdiğinden itibaren daha iyi şartlarda yaşamak için para kazanma duygu durumu doğal bir duygu durumudur. Bizim burada kastettiğimiz, yani insanların para kazanmasından ziyade insanlar para kazanmak için yok ederek yaşamayı öğrendiler. Yani yok et yaşa. Para kazanmak için ne yapman gerekiyorsa onu yap. İşte para kazanmak için zeytinyağına atık madde katabilirsin. Tihniyet oluşmaya başladı. Yani para kazanmak için atık yağ katabilirsin zeytinyağına. Yok et, başkasının olanı gasp edebilirsin gibi bir algı oluşmuş durumda. İşte kimseyi tanıma, ananı tanıma, babanı tanıma, arkadaşını tanıma. Sadece işte menfaate dönüşkün bir ilişki biçimi ortaya çıktı. Eşini tanıma, işte ya böyle bir e, yapı oluşmuş durumda toplumda. Yani para insan hayatının merkezine oturmuş durumda. İşte o konfor alanını terk etmemek için herkesten bahsetmiyoruz, buraya dikkat edelim. O konfor alanını terk etmemek için birçok insan bu yok ederek yaşamayı kendine bir felsefe haline getirmeye başladı. Yani ben işte başkasına zarar veriyor muyum? Haram mı yiyorum? Helal mi satıyorum? Haram mı satıyorum? Bunu düşünmemeye başladı. Yani bu düşünce çok geri bir planda kaldı. Önemli değil. Para kazanayım da gerisi önemli değil noktasına geldi. İnsan oğlunun büyük bir bölümü, tamamı demiyorum, dikkat edin burada. Bu hal bizim sosyal hayat içerisinde tercihlerimizi de etkilemeye başladı. Yani o konfor alanını terk etmemek için yaptığımız tercihler de buraya odaklanmaya başladı, buraya dönmeye başladı. İşte eş seçiminden tutun da siyasi tercihlerimize kadar tamamı e, bizim aslında konfor alanını terk etmeme kaygısından ileri gelen bir durum. Yani bugün mesela bakıyorum, işte zeytinyağı 4 tane alan, 5 tane alan var. Yani
Bitmeyecek mi? Bu 5 tane de bitecek. Yani ne kadar seni götürebilir ki? İşte onu alma çabası aslında işte konfor alanımı terk etmeyeyim, rahatımı bozmayayım, kaygı bozukluğudur bu bir taraftan da. Buradan geliyor aslında. Yani bu kaygısal durumdan geliyor aslında. İşte bu bütün tercihlerimizi etkiliyor sosyal hayatta, iş hayatında, her yerde bütün tercihlerimizi etkiliyor. Siyasi tercihlerimizi yaparken de bu duygu durumuyla yapıyoruz aslında. Yani orada siyasilerin savunduğu düşünce yapısını, o ideolojilerini, siyasilerin ideolojilerini bildiğimizden dolayı yapmıyoruz bunu aslında. İşte bize bir algı pompalanıyor ve biz o algı üzerinden hareket ediyoruz. Çünkü şimdi inanmayla bir şeye inanmayla o şeyin doğru olması arasında fark var. Şöyle bir durum var efendim. İnsan o duygu durumundan kaynaklı olarak bir inanma moduna getiriyor aslında kendini. Bir inanma durumuna getiriyor aslında kendini. Yani siyasi tercihimi değiştirirsem rahatım bozulacak veya ya ne gerek var şimdi gibi veya işte ya bunu iktidar muhalefet olarak söylemiyorum. Bütün siyasi tercihlerle ilgili söylüyorum. İşte ne gerek var? Zaten işte oradan bir kariyerim var veya bir alan oluşturdum kendime ve bu alandan çıkmak da çok istemiyorum. O alanın bozulmasını istemiyor aslında. Dolayısıyla şekle bakar hale geliyor. Yani işin deronundan, düşüncenin altyapısından, detayından haberdar değil. Mesela bugünlerde dikkatimi çekti. İşte siyasileri dinliyoruz, her gün dinliyoruz ister istemez. Yalnız şöyle bir durum var. Mesela bir görüşüne katılmıyorum ben. Örnek veriyorum ana muhalefet partisinin. Bir görüşüne katılmıyorum ama başka bir görüşüne katılıyorum. Yani bu beni o partili yapmaz. Veya iktidar partisinin bir görüşüne katılmıyorum, başka bir görüşüne katılıyorum. Doğru diyorum mesela, bu görüş doğru. Bu beni iktidar partili yapmaz. Ve A partili, B partili yapmaz. Bu beni gerçekçi yapar. Gerçekleri gören biri yapar. Örnek veriyorum. İktidar partisinin ekonomiyle ilgili söylemlerine katılmıyorum. Ekonomi politikalarını benimsemiyorum, doğru bulmuyorum, yanlış buluyorum. Mesela ama iktidar partisinin İstanbul Sözleşmesi'ne bakış açısını doğru buluyorum. Teknik yanlış olsa bile, yani düşünce yapısı olarak tamamına katılmasam bile bazı bölümlerine katılıyorum mesela. Bu beni iktidar partili yapmaz. Veya ana muhalefet partisinin bazı düşüncelerine katılıyorum. Örnek veriyorum. İşte anayasayla ilgili düşüncelerine, hukukla ilgili düşüncelerine, özgürlükle ilgili düşüncelerine katılıyorum. Bunlar doğru. Doğru bakış açıları. Yalnız yine dediğim gibi başka bir görüşüne katılmıyorum. Mesela İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olan görüşüne katılmıyorum. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Yani biz burada o kadar o kadar şekle bakar noktaya geldik ki işte ana muhalefet partisini destekliyorsa bütün görüşleri doğrudur diyor. Yani bütün görüşlerine katılıyor. İşte iktidar partisini destekliyorsa bütün görüşlerine katılıyor. Hayır, bizim burada doğruya doğru, yanlışa da yanlış deme yetimizin gelişmesi lazım. İşte bunun gelişememesinin sebebi, ana muhalefet partisini eleştirememesinin sebebi kendi içerisinde, yani kendi kitlesi, kendi seçmeninin eleştirememesinin sebebi konfor alanını terk etmek istemeyişinden kaynaklı. İşte iktidar partisinin bütün görüşlerini desteklemesinin temel sebebi aslında oradaki konfor alanını terk etmek istemeyişinden kaynaklı bir durum. Ya bu da bizi şekle yönlendirir noktaya geldi. Yani şekle bakıyoruz. Görünene, fotoğrafa bakıyoruz. Derinine çok bakmıyoruz. İşte örnek veriyorum. Daha önce de verdik bu örneği.
bu videoyu da kızlarım yukarıya bırakırlar. Bir ömür huzura duruyor adam ama huzurun ne olduğunu bilmiyor. Namaz kılmaktan bahsediyoruz. Şimdi namaz kılmak Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Allah'ın huzuruna çıkıyorsak bu basit bir iş değil, mavradan bir şey değil, ciddi bir iş Allah'ın huzuruna çıkmak, Allah'ın huzurunda namaza durmak. Ama o huzura durmanın, Allah'ın huzurunda durmanın derunundan haberdar değiliz. Şekli yapıp geçiyoruz. Şimdi bu bizi bir noktada da işin şekli boyutuna bakmaya yönlendiriyor ve bu şekilci halimiz, yani bu şekle bakar olan halimizde bizim öğrenme algılarımızı kapatıyor. Öğrenmeye kapalı oluyoruz. Dolayısıyla bilmediğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimizin farkında değiliz. Bilmediğini bilmeyen bir adama, bildiğini söyleyen bir adama, birine bir şey öğretebilir misiniz? Öğretemezsiniz. Öğrenmeyi reddeder fiziksel olarak. Yani beyin olarak öğrenmeyi reddeder. Beyin diyor ki ben biliyorum. Bildiğimi zannediyorum. İşte o bildiğini zanneden yapıya o noktada bir şey öğretemezsin. Öğrenmeyi reddeder bilinç bu defa. Yani insandan ziyade bilinç bunu reddeder. Dolayısıyla işte orada kilitleniyoruz. Bilmediğimizin farkında olmadığı için. Öğrenemediğimiz için, öğrenmeye istekli olmadığımız için orada o bilinci kapatıyoruz. Dolayısıyla da şimdi bir insan 30 yıl, 50 yaşında birinden örnek vereyim mesela. 30 yıl aynı kelimelerle aynı şeyi savunuyor. Aynı kelimelerle aynı şeyi savunuyor mesela. Ben ateistim diyor. 30 yıldır ateizmi aynı kelimelerle savunuyor. Kelimeni değiştirmek durumundasın. Yani en azından sözlerini, ifadelerini, cümlelerini değiştir. Yok. Yani aynı kelimelerle aynı şeyi 30 yıl boyunca tekrar ediyor. Mesela yine İslamiyet'i benimsemiş. Ama aynı cümleler, yani aynı cümlelerle aynı şeyi savunarak İslamiyet'i savunduğunu söylüyor. Dolayısıyla öğrenme noktası burada problemli bir noktaya dönüşmeye başlıyor. Değişmiyor. Yani o değişime adapte olamıyor. Yalnız bu artık toplumlar içerisinde kendini devam ettiremeyen bir hal. Tıkandı. Yani o nokta tıkandı artık ve gitmiyor, ilerlemiyor. Biz artık orada sıkışmış durumdayız. Dolayısıyla efendim, dünya artık öyle bir noktaya geldi ki bilmeyenin kaybedeceği bir düzen geliyor artık. Yani burada sistem ilerlemiyor. Bildiklerinin üzerine bir şey katabilenin kazanacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ben bildiklerimin üzerine ne katıyorum? Ben kendime ne katıyorum? Ben kendimi ne kadar geliştiriyorum? Şimdi özellikle bu noktada gençlere seslenmek istiyorum. Üniversite mezunu gençlere seslenmek istiyorum. Üniversiteye başlayacak olan gençlere seslenmek istiyorum. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar dünyada yer kaplayacaksınız artık. Yani ben falan üniversiteyi bitirdim, benim falan diplomam var, benim şöyle diplomam var, ben işte şu bölümü okudum, ben bu bölümü okudum, ben en iyiyim, ben biliyorum havasına girerseniz kaybedeceksiniz. Öyle bir düzen geliyor ki, yani şimdi bunu şey anlamında söylemiyorum, şu anlamda söylemiyorum. Yani böyle olmasını temenni ediyorum anlamında söylemiyorum. Böyle olması gerektiğini de temenni ettiğim anlamında söylemiyorum bunu. Böyle olacak diyorum. Öngörülerim bu şekilde. Çünkü işte o bilmeme hali tıkandı. Çünkü sistem öyle bir noktaya doğru gidiyor ki. Şimdi kapitalist sistem kendini yenileyen bir sistem. Bundan da detaylı bahsedeceğiz. Dünya kendini yeniliyor. Yani kainat kendini yeniliyor. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Dolayısıyla sen kendini yenilemediğin müddetçe o yeni dünyada yer edinemeyeceksin kendine. Ve örnek veriyorum, doktorsa
en iyi doktorluk yapan, o alanda kendini yetiştirenin kazanacağı bir düzene doğru gidiyoruz. İşte eğitim camiasındaysa kendini yenileyenin kazanacağı, en iyi yapanın kazanacağı bir düzene doğru gidiyoruz. İşte sokakları süpürüyorsa en iyi süpürenin kazanacağı bir düzene doğru gidiyoruz. Dolayısıyla o işte zeytinyağına atık yağ katan, tereyağına sana yağ katanın sistem içerisinde bir yeri olmayacak. Kendine yer edinemeyecek. Bir düstur, bir duruş, bir bilgi birikimini oluşturanın kazanacağı bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Çünkü ifşa dönemi de başladı bununla birlikte. İşte ne yapılıyorsa bu sosyal medya üzerinden paylaşılıyor artık. Bu görünen bir şey. Örnek veriyorum, bir kere kazanırsın, bir daha kazanamazsın. Zeytinyağına atık yağ katandan bahsediyoruz. Örnek veriyorum. Bu düstur artık yeni dünya düzeninde geçerliliğini yitirdi efendim. Ben o yüzden özellikle gençlere sesleniyorum. Kendinize ne katıyorsunuz? Önemli olan bu. Yani kendinize ne katma değer katıyorsunuz? Mühim olan bu. Bununla ilgili de bir örnek vereyim siz değerli gençlere. Şu örneği gördüm. Mesela artık iş görüşmelerinde hangi üniversiteyi bitirdin, hangi bölümü bitirdin sorusu sorulmuyor artık. Kendini diğerlerinden farkın ne? Yani senin diğerlerinden farkın ne sorusu yöneltiliyor. Evet, 30 kişi iş başvurusunda bulunuyor ama senin o 30 kişiden farkın ne? Neden seni tercih etsin? Sorusu yöneltiliyor artık. Bu bariz bir soru. Ve bu nettoyla, bu tavsiyeyle kapatalım istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.